Welcome again, everyone. Today we are finishing the first part for academic IELTS writing task 1, okay? So we had pie charts, we had tables, bar charts, line graphs, we had maps, and finally today we are finishing with the diagram, okay, or the flow charts. So let's start. Now, the same stage is kind of, first you understand the diagram, okay, and then figure out for here, okay, for this one, how many stages there are, okay, if they are not given openly. In the task I'm writing today, there are, they are given in openly as 9 stages, but sometimes they are not, okay, so you have to figure out, for example, production process and then controlling process, then maybe, let's see, distribution process, okay, so this can be like this. So just try to find out the main stages, all right? Then same things, you will write the introduction paragraph where you will rephrase the explanation of the diagram, and then you will add overall, and then finally you will organize your body paragraphs. Here you will go stage by stage and write first stages in the one body and later stages in the second body, okay? Again, you can find, let's say, production stages you can write, and then control stages maybe in the second body, and then you might write the distribution stages in the final body, okay? So you can go like this as well. Evet arkadaşlar, bugün ne yapıyoruz? Son kısma geldik arkadaşlar. Akademik Task 1'da ne anlatıyoruz? Diyagramları. Yani sırasıyla pie chart vermiştik, değil mi? Yani bu daire grafiklerini vermiştik, çember grafiklerini, sonrasında İşte tablolarımız vardı, bar grafiklerimiz vardı, çizgi grafiklerimiz vardı, haritaları verdik. Bugün de diyagramlarla, yani bu akış bildiren işte tablolarla bitiriyoruz. Aynı şeyler arkadaşlar, önce iyice anlıyoruz, tamam mı? Kaç tane aşaması var bir bakıyoruz bunlara, açıkça bize belirtmemişse. Sonrasında yine ne yapacağız? Giriş paragrafımızı yazacağız. Ne olacak? Verilen açıklamayı biz tekrar rephrase yapıyoruz. Sonra overall ekliyoruz. Unutmuyoruz hiçbir zaman için. Sonrasında da body'lere geçiyoruz. Adım adım ne yapıyoruz arkadaşlar? İşte ilk aşamaları, belki ilk paragrafta ikinci, üçüncü aşamaları, daha doğrusu yani mesela diyelim ki 8 varsa işte ilk 4'ü ilkinde, ikinci 4'ü ikincisinde yazabiliriz. Ya da şu olabilir, mesela üretim aşaması, kontrol aşaması ve işte dağıtım aşaması varsa üretim bir paragrafta, kontrol ikincide, dağıtım da üçüncüde yazılabilir arkadaşlar. So now let's start. Okay, so we have the diagram, okay, and it says diagram below shows the various stages involved in publishing a book. Now summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. So you see now printing a book, it starts with printing, okay, on typewriter, okay, and there are 9 stages, and these go through the distribution to bookstores, okay. So there are 9, and all these stages takes approximately 18 to 24 months. All right. So, first 4 stages include writing, okay, 1, 2, 3, 4, include writing to signing a contract with publishing house. Then the next 5 stages here, from 5 to 9, are the designing, printing, and the distribution or distributing processes, okay. So, what I want to do is I want to divide here, okay, first 4 stages I will give in the first body, second 4 or 5 I will give in the second body, okay. So now let's rephrase, okay, so the diagram, I can use the diagram again, or I can say the flow chart. For show as a verb, I can use display, illustrate, demonstrates. For various, I can use several stages instead of various stages. And for involved in publishing a book, I want to use several stages that are followed in publishing a book, okay. So now let's rephrase. For the active sentence, we have the flow chart demonstrates the several stages that are followed in publishing a book. Or if I make this passive, the several stages that are followed in publishing a book are demonstrated by the flow chart, okay. Now up to here for my Turkish speakers. Evet arkadaşlar, şimdi tablomuz geldi. Ne diyor? Diyagram var. Bize ne anlatıyormuş? Bir kitabın basılmasındaki adımları anlatıyor ve 9 tane, bakın burada arkadaşlar ne var? Adım var, değil mi? Yazmadan dağıtımına kadar. Ben şöyle bakıyorum. İlk 4'ünde ne var? Yazmadan, sonra yollanması yayıncıya, orada kontrol edilmesi ve anlaşmanın imzalanması. Ben bu ilk
4 adımı ne yapacağım arkadaşlar? Bir paragrafta yazmak istiyorum. Bu benim seçeneğim. Sonrasında arkadaşlar bunun tasarlanması ve dağıtılmasına kadar olan aşamayı da ikinci body yazmak istiyorum. Toplam süreç ne kadarmış arkadaşlar? Yaklaşık 18'de 24 ay sürüyormuş. Şimdi geldik arkadaşlar rephrase yapmaya. Diagram yerine yine diagram'ı bırakabilirim ya da flowchart diyebilirim. Show fiilinin yerine display, illustrate, demonstrate'i kullanabilirim arkadaşlar. Various yerine several kullandım ben. Involved in publishing a book yerine de takip edilen mesela aşamalar. Yani şöyle oldu. Several stages that are followed in publishing a book'u kullandım. Yazıyoruz. Let's rephrase. Ne yaptık arkadaşlar aktif cümle için? Flowchart demonstrates the several stages that are followed in publishing a book. Ya da pasifini yaptığımda ne oluyordu arkadaşlar? Are demonstrated by the flowchart diyordum. The several stages that are followed in publishing a book are demonstrated by the flowchart. So now, overall, okay? For overall, divide stages into main 2 or 3 parts, okay? And as I told you, I did the first 4 stages in the first body I want to write, and the second 5 stages I want to write in the second body. Okay. Again, so now overall, okay, there are 2 main parts in the process. The first one includes stages from writing it to making contract with publishing house. The second part starts from designing and goes through distribution stage, okay? So this is my overall, and let's finish now. Let's put them together for introduction. Now the flowchart demonstrates the several stages that are followed in publishing a book. Overall, there are 2 main parts in the process. The first one includes stages from writing it to making contract with publishing house. The second part starts from designing and goes through distribution stage. And this is the passive, only the first part changes. Now for my Turkish speakers again. Evet arkadaşlar, şimdi ne yaptık arkadaşlar? Yazmada overall'da aslında baktığımızda ben stage'i burada 2'ye ayırıp bu şekilde hani ana 2 tane bölümü vardır diyeceğim. Overall için bahsettiğimde. Neydi arkadaşlar? Dediğimiz gibi ilk 4'ü 1. aşama, ikinci 4'ü de 5'i de özür dilerim. 2. aşamaydı değil mi? Şimdi overall ne yaptım arkadaşlar? Ne diyorum? 2 tane kısım var. Bu süreçte ana kısım. İlki diyoruz yazmadan anlaşma yapmaya olan aşamaları içeriyor. İkinci kısmı ise tasarlamadan başlıyor. Onun dağıtımına kadar devam eden süreçleri içeriyor dedik arkadaşlar. Hepsini yazdığımızda gördüğümüz gibi ne diyoruz? Bakın flowchart gösteriyor farklı aşamaları bir kitabın yayınlanmasında takip edilen, izlenilen. Genel olarak baktığımızda 2 ana kısım var dedim ben. İlk olan dedim arkadaşlar dediğimiz gibi yazmadan anlaşma yapmaya olan kısmı içeriyor. İkincisinde ise tasarlamadan başlıyor ve dağıtımına kadar devam ediyor. Bunun pasifi de zaten ne yapıyorduk? Sadece ön tarafı, yani açıklama kısmını pasif yazmış oluyorduk. So now, 2 groups again. So the first one, writing, sending it to publishing or printing house. Then it is studied by editors, and then once the editors like it or say approve it, then a contract made with the publishing company, okay? And the second group includes designing of layout on computer, and then final decision on layout, then the printing, okay, via using printers, printing machines, okay? And then the book is bound and then distributed to bookshops. Okay, so now the first body. To begin with, publishing a book includes 9 steps, both manual and technical ones, okay? From its writing stage to distribution stage, and this process lasts from 18 to 24 months. First, it is written on a typewriter. Once finished writing, the author mails its script to a publishing company in the second stage. Then the editors in the company analyze the script, and if they find it worth to print, a deal is made between the author and the publishing house, which is the first stage. See, I gave step by step all the stages, okay? And the second body, from stage 5 to stage 9. Afterwards, publishing house designs layouts by using computers in the 5th stage. Then in the 6th stage, the designs are checked and most suitable and liked one is decided upon as final layout. 7th stage is the printing stage by using printer machines.
Once printed, the individual pages are bound and covered to issue an actual book in the next stage, and finally they are distributed to bookstores in the last stage. That's it. All right, and finished. So let's put it all together, and this is about 200 words. So the flow chart demonstrates the several stages that are followed in publishing a book. Overall, there are two main parts in the process. The first one includes stages from writing it to making contract with publishing house. The second part starts from designing and goes through a distribution stage. To begin with, publishing a book includes 9 steps, both manual and technical, from its writing stage to distribution stage, and this process lasts from 18 to 24 months. First, it is written on a typewriter. Once finished writing, the author mails its script to a publishing company in the second stage. Then the editors in the company analyze the script, and if they find it worth to print, a deal is made between the author and the publishing house, which is the fourth stage. Afterwards, publishing house designs layouts by using computers in the fifth stage. Then in the sixth stage, designs are checked and most suitable and liked one is decided upon as final layout. Seventh stage is the printing stage via printer machines. Once printed, the individual pages are bound and covered to issue an actual book in the next stage. Finally, they are distributed to bookstores in the last stage, and that's it. Okay, so you can now stop your video and you can write it down for yourself. Okay, and here is the passive sentence. Only the first sentence is changed, the rest are the same, right? Okay, so now if you like my video, don't forget to subscribe. Next, essays are coming, okay? No worries, just study, practice, okay? And then you can do it. We will start with the essays in the next videos. We will go again from how to write different types. So I will give you general information about first the layout of an essay. Okay, we will start with introduction, body, and conclusion paragraph. Okay, how they should be, and then we will go one by one. There are 6 types or 6 different questions that you may face in IELTS. Okay, for essays for task 2. So I will teach you one by one again, and then once you practice, you will make it perfectly. So stay with me and don't forget to hit the like button. Evet arkadaşlar, şimdi bakalım yazma kısmında geri geldik size. Ne diyoruz arkadaşlar? Şimdi ilk grupta ne vardı? Yazma, sonra bu yayın evine yollama, orada editörler tarafından kontrol ediliyordu, bir bakılıyordu. Sonrasında eğer beğenilirse yayıncıyla anlaşma imzalanıyor. İkinci kısımda ne vardı arkadaşlar? Artık anlaşma imzaladıktan sonra bir taslak hazırlanıyor bilgisayar üzerinde, değil mi? Sonrasında bu taslağa son bir karar veriliyor, son taslak üzerinde. Sonrasında arkadaşlar yazıcılar kullanaraktan yazılıyor. Bu çıkan çıktılar birleştiriliyor, değil mi? Sayfalar bir bütün haline getiriliyor. Ondan sonrasında arkadaşlar kitap basıldıktan sonra tam olarak ne yapıyor? Kitapçılara dağıtılıyor. Evet, şimdi başlayalım. Bakın ne diyoruz? Başlayacak olursak diyoruz arkadaşlar. Bu kitap yayınlama 9 diyoruz. Aşamayı içerir. Hem diyoruz manuel aşamalar hem de teknik. Onun yazma aşamasından dağıtım aşamasına kadar. Ve bu süreç diyoruz arkadaşlar 18 ile 24 arasında sürer diyoruz. İlk olarak diyoruz bir diyoruz typewriter üzerinde yazılıyor. Yazmayı bitirince diyoruz arkadaşlar yazar ne yapıyor? Onun yazısını yayıncı şirkete yolluyor ikinci aşamada. Bu şirketteki diyoruz editörler de arkadaşlar bu yazıyı inceliyor ve onu yazmaya değer görürlerse, basmaya değer görürlerse özür diliyorum. Ne yapıyor? Bu yazarla yayın evi arasında bir anlaşma imzalanıyor ki bu da 4. aşama. Sonra geldik arkadaşlar. Şimdi deal is done, yani anlaşma yapıldı. Sonraki aşamalar aslında basım aşamaları. Şimdi basım kısmında ne var? Diyoruz ki arkadaşlar sonrasında diyoruz bu publishing house ne yapıyor arkadaşlar? Bir taslak hazırlıyor, tasarlıyor bilgisayar kullanarak 5. aşamada. 6. aşamada bu tasarım arkadaşlar kontrol ediyor tasarımlar ve en uygun olanı ve en beğenileni son tasarım olaraktan karar veriliyor en beğenilene. Sonrasında arkadaşlar 7. aşamada da bazen böyle Türkçe'de unutuyoruz, konuşamıyoruz yani, olabilir. Bu tarz şeyler sizi yıldırmasın arkadaşlar. Çalışmaya devam.
Evet. 7. aşamada arkadaşlar ne oluyor? Yazıcı makineleri kullanaraktan artık sayfalar yazdırılıyor. Ve yazdırıldığı zaman bireysel sayfalar arkadaşlar ne oluyor? Ciltleniyor ve kapak yapılıyor. Gerçek bir kitap haline getiriliyor ondan sonraki aşamada. Ve son aşamaya geldiğimizde arkadaşlar bu kitaplar ne oluyor? Yani basılmış olan, artık hazır hale getirilmiş olan kitaplar kitapçılara dağıtılıyor. Bu kadar arkadaşlar. Baktığımızda ekranı şimdi durdurabilirsiniz. Burada arkadaşlar aktif cümle halinde yazımı var. Bir kendiniz okuyabilirsiniz. Ben zaten okudum az önce. Siz bunu yazabilirsiniz arkadaşlar. Bakın 200 kelime olmuş. Yeterli. Ve bu da arkadaşlar yine ekranı durdurursanız burası da pasif kısmı. Sadece ilk cümlemiz değişiyor. Biliyorsunuz. Evet arkadaşlar. Şimdi burada ne oldu arkadaşlar? Bitirmiş olduk Task 1 kısmını. Bundan sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Artık essay kısmına geçiyoruz. Yani Task 2'ya geçiyoruz. Öncelikle ben genel bir essay formatını size anlatacağım bir sonraki videoda arkadaşlar. Yani giriş, gelişme ve sonuç programları nasıl olmalı? Sonrasında tekrar arkadaşlar tek tek IELTS içinde 6 farklı format olabiliyor. Bu 6 farklı formatı sizle birlikte tek tek arkadaşlar analiz edip yazacağız. Çok kolay, pratik yapmaya devam ediyorsunuz. Kelime çalışmaya devam ediyorsunuz arkadaşlar. Videolarımı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Çok sevinirim arkadaşlar. Dediğim gibi pratik yapa arkadaşlar kendinizi geliştirebilirsiniz. Videomuzun en başında e-mail adresimizi de sizinle paylaştım arkadaşlar. Oradan bize yazılarınız olursa atabilirsiniz. Sizin için düzenlemekten zevk duyuyoruz arkadaşlar. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Başarılar diliyorum.